Trump'ın kameralar karşısında resmen şov yapıp Zelenski'yi fena halde köşeye sıkıştırdığını hatırlarsınız. Ona sürekli bir şeyler dilenen, barışın önündeki asıl engel olan adam muamelesi yapıyordu. Ama işte hayatın çok garip bir cilvesi var. Bugün o tablo tamamen tersine döndü. Daha düne kadar Ukrayna liderine üst perdeden bakan Trump, şimdi hava savunma mühimmatı krizinin ortasında fena halde sıkıştı. İran merkezli savaş Körfez'deki müttefiklerin üzerine kabus gibi çökerken, o çok övündükleri milyar dolarlık Amerikan hava savunma sistemleri drone sürüleri karşısında çaresiz kaldı. Füzeler tükenme noktasına geldi, stoklar eridi. Ve bilin bakalım, Amerika o ucuz ama ölümcül dronları durdurabilmek için acilen kimin kapısını çalmak zorunda kaldı. Evet, tam da o videoda ezip geçtiği Zelenski'nin. Mevcut savaş sınırları aşarken sahadaki dengeleri değiştirecek beklenmedik bir güvenlik işbirliği gün yüzüne çıkıyor. Amerika ve Körfez ülkeleri İran dronlarına karşı savunma arayışında rotayı doğrudan Ukrayna'ya çevirdi. Tabii bu hemen Kiev'in işine geldi. Hızlıca aksiyon alıp Ürdün'deki Amerikan askeri üslerini ve Körfez ülkelerini korumak amacıyla drone önleyicilerin yanı sıra drone uzmanlarından oluşan özel bir ekibi Orta Doğu'ya gönderdi. Bu uzmanlar sadece pahalı füzeleri ateşlemek dışında bölgede nasıl alternatif bir savunma hattı kurabileceğini değerlendirmek üzere orada olacaklar. Якщо ми говоримо про збільшення якихось засобів, то ми би дуже хотіли, щоб це була можливість з обох боків. Ви знаєте, дефіцит яких засобів у нас, ми розуміємо дефіцит яких засобів у країн Затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек. Поки що рано сказати про інші деталі. Я думаю, на наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу з спроможностями допомогти. То тоді будемо рухатись далі. Почекаємо перших зустрічей. Amerika ve İsrail'in İran'la girdiği bu savaş dünya kamuoyunun dikkatini Ukrayna'dan uzaklaştırma riski taşıyor. Ancak Kiev drone savaşlarında yıllardır edindiği tecrübeyi ve geliştirdiği teknolojiyi yeni bir cephede sergileyerek durumu diplomatik bir hamleye dönüştürmeye hedefliyor. Buradaki temel amaç Washington'ın arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinde Amerika'nın desteğini pekiştirmek. Zira Trump barış masasında Zelenski'yi Rus lideri Putin'den daha büyük bir engel olarak gördüğünü daha önce açıkça dile getirmişti. Fakat savaşın 5. yılına girdiği bir dönemde Ukrayna'nın kendi iç savunma gereksinimleriyle Orta Doğu'dan gelen talepler arasında hassas bir denge kurması şart. Bölgemizdeki yeni savaş Ukrayna'ya giden hayati savunma silahlarının akışını kesintiye uğratma tehlikesi barındırıyor. Bu yüzden Kiev çok net bir takas formülü öneriyor. Körfez'e kendi ürettikleri drone önleyicileri verip karşılığında Rus balistik füzelerine karşı kendi hava sahasını koruyacak çok daha gelişmiş hava savunma sistemleri almayı planlıyor. Bu teknoloji transferinin bir diğer ayağı da diplomatik hamlelere dayanıyor. Bölgedeki bazı ülkelerin Moskova ile derin ve güçlü bağları olduğuna dikkati çeken Zelenski, ateşkes için Rusya üzerinde diplomatik baskı kurmalarını bekliyor. Karşılığında ise Orta Doğu'nun hava savunmasına doğrudan yardım edeceklerini açıkça ifade ediyor. Kısacası savaş alanında kazanılan teknolojik tecrübe uluslararası masada stratejik bir pazarlık kozuna dönüşüyor. İran'dan dalgalar halinde yayılan uzun menzilli kamikaze dronlarla savaşmak konusunda şu an dünyada Kiev'den daha tecrübeli bir güç yok. Geçtiğimiz hafta Kuveyt'teki bir Amerikan komuta merkezinde 6 askerin ölümüne neden olan şey de tam olarak bu İHA'lardan biriydi. Amerika ve İsrail'in ağır bombardımanı sonucunda İran'ın balistik füze atışları yavaşlamış olsa da drone sürüleri hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor. Rusya bu İran dronlarını sahada ilk kullanan ve sonrasında kendi versiyonlarını üreten ülke oldu. İşgalin ilk günlerinde Ukrayna'da bu araçları vurmak için oldukça pahalı füzeler, hatta bazen doğrudan Patriot sistemleri kullanıyordu. Ancak üretim maliyeti en fazla 50.000 dolar olan bir drone için 3 milyon dolarlık bir Patriot füzesi fırlatmanın askeri ve ekonomik olarak sürdürülemez olduğu çok çabuk anlaşıldı. Не можна збивати шахеди ракетами по 5 мільйонів доларів. Жодна економіка світу цього не витримає. І ми можемо їх навчити, як відрізняти різні типи цілей, маючи таке забруднення на радарах. Тобто шуми різного типу цілей. Ми знаємо, як вирізняти, бо нас щоночі умовно атакують комбінованими атаками. Ukrayna bu duruma hızla adapte oldu. Ağır makineli tüfekler, F-16 uçaklarından ateşlenen daha ucuz roketler, elektronik harp sinyal bozucuları ve tamamen kendi ürettikleri yeni nesil drone önleyicileri sahaya sürdüler. Rakamlar bu yeni savunma doktrininin işlediğini doğruluyor. Sadece Şubat ayında Rusya,
Ukrayna şehirlerine 5000 civarında kamikaze drone ve sahte hedef gönderdi. Ukrayna hava savunması bunların %87 gibi ezici bir çoğunluğunu havada imha etmeyi başardı. Amerika ve İsrail'in İran operasyonu başladıktan hemen sonra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan liderleri yardım talebiyle doğrudan Kiev yönetimiyle temasa geçti. Ladies and gentlemen, right now there are 201 Ukrainians in the Middle East and Gulf region, and another 34 are ready to deploy. These are military experts who know how to help, how to defend against Shahid drones. Our teams are already in the Emirates, Qatar, Saudi Arabia, and on the way to Kuwait. Ukrayna harekete geçmişken Rusya boş durur mu sizce? Daha önce bu ikilinin kendi cepheleri dışında mesela Suriye, Sudan hatta Sahel'de de karşı karşıya geldiğini görmüştük. Ukrayna Körfez'in savunmasında rol alırken Rusya da İran'a saldırı noktasında yardımcı oluyor. Zaten daha bir yıl kadar önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Putin, ağır yaptırımların ve yalnızlaşmanın ortasında 20 yıllık stratejik işbirliği anlaşması imzalamıştı. İşin içine askeri bağları güçlendirmek de dahildi. Rusya savaşa fiilen girmese bile istihbarat alanında İran'a destek sunuyor. Tabii bu desteğin büyük kısmı uzay tabanlı. İran'ın misillemeleri Amerikan tesislerinde ciddi bir enkaz bıraktı. Önemli radarlar imha edildi. Hatta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Amerikan Büyükelçiliğinde daha önce varlığı bilinmeyen bir CIA istasyonu bile vuruldu. Komuta merkezleri zarar görse bile İran'ın hala böyle nokta atışı saldırılar düzenleyebilmesinde kendisi kadar Rusya ve Çin'in de desteği var. İşte İran'ın dronlarına karşı Ukrayna'nın devreye girmesinin asıl nedeni ise dünyada artık ciddi bir hava savunma mühimmatı kıtlığı yaşanması. 2025 yılında tüm dünya ordularına teslim edilen en gelişmiş Patriot füzesi sayısı tüm zamanların rekoru olmasına rağmen sadece 620 adetti. Trump yönetimine giden son bilgilere göre Körfez'dekilerin elinde o kadar az füze ve drone önleyici kaldı ki İran'la savaşın ortasında artık havadaki her tehdide ateş edemeyecekler. Hedeflerini mecburen seçmek zorundalar. Stokları yenilemek için gelen talepler de Amerika'nın kendi stok sıkıntısı yüzünden resmen duvara tosluyor. Durum gerçekten iç açıcı değil. İçeriden sızan bilgilere göre son birkaç ayda üretilen ne kadar mühimmat varsa son birkaç günde çoğu tüketildi. Savaşın başından beri manzara daha da kötüleşti. Tüketim hızı eldeki bu stok krizinin ne kadar derin olduğunu ortaya koyuyor. İran Savaşı'nın sadece ilk birkaç gününde bölge ülkeleri 2000'den fazla drone ve 500'e aşkın balistik füzeyi durdurmak için 800'den fazla Patriot füzesini ateşledi. Rakamlara bakarsak sadece Emirlikler bugüne kadar 300'den fazla balistik füze ve 1600'den fazla drone imha etmiş. Bahreyn ise 200'den fazla füze ve drone'u havada vurduğunu söylüyor. Gelen bir füzeyi düşürmek ve işi şansa bırakmamak için yaklaşık 2 önleyici füze ateşlemek gerekiyor. Körfez ülkeleri Patriot bataryalarının yanında THAAD gibi sistemlerden o pahalı füzeleri su gibi harcıyor. İşin asıl sıkıntılı kısmı ise Amerika'nın yılda sadece 600 civarı Patriot P3 önleyicisi üretiyor olması. Kısacası matematik tutmuyor. Elde kalmadığı için Körfez de mecburen daha eski model olan P2 önleyiciler kullanıyor. 4 yıldır ağır bir savaşın içinde olan Ukrayna'nın bugüne kadar teslim alabildiği toplam gelişmiş Patriot füzesi sayısının sadece 600 civarında olduğu hesaba katıldığında Orta Doğu'da birkaç gün içinde havaya uçan savunma bütçesinin ve mühimmatın boyutu çok daha net anlaşılıyor. Şu an küresel çapta bir önleyici füze sıkıntısı çeken Amerika resmen Körfez ülkelerini oyalayıp önlerine duvar örüyor. Bir yandan savaşta kendisinin ve İsrail'in yanında yer almaları için Körfez ülkelerine baskı yapıyor ama bir yandan da bu ülkelerin hava savunma füzelerini yenileme taleplerini resmen duymazdan geliyor. Bütün bu mühimmat krizi yüzünden Amerika, Çin'le rekabetinde çok hayati bir alan olan Doğu Asya'daki hava savunma sistemlerinde çekmek zorunda kalıyor. Güney Kore Devlet Başkanı tüm itirazlarına rağmen Amerika'nın ülkesindeki hava savunma sistemlerini çekmeyi planladığını açıkladı. Yani dünyanın bir ucundaki savaş diğer ucundaki dengeleri alt üst ediyor. Öte yandan mesela İran'ın saldırısına uğrayan Körfez ülkelerinden biri, Amerika-İsrail ortak saldırısından beri tükenen stoklarını yenilemek için Amerikalı yetkililerin kapısını çalmış. Ama resmen eli boş gönderilmiş. Başka bir olayda ise Amerika gidip bir Körfez ülkesinden hava üslerini kullanmayı talep etmiş. O ülkede haklı olarak önce Amerika'nın kendi hava savunma sistemlerine ne kadar destek olacağını sormuş.
Washington'daki yetkililer Amerika'nın stok yenileme taleplerini resmi olarak reddettiğini söylemiyor ama Körfez ülkelerinin yeni füze istemesinin önüne resmen set çekilmiş durumda. Yine de ufak bir teselli hamlesi var gibi. Şu sıralar harıl harıl özel askeri personel ve teknisyen arayışına girmiş durumdalar. Saldırılar ülkeleri kendi savunma kapasitelerine oturup baştan düşünmeye itti. Şu an aktif operasyonlar sırasında koruma sağlayabilecek radar operatörleri, yer bakım ekipleri, yer güvenlik timleri ve elektronik harp sistemleri uzmanları arıyorlar. Hatta pilot da aradıkları söyleniyor. Bu talepler bazı özel askeri şirketlere aracılar vasıtasıyla iletilmiş bile. Tabii tüm bu çabalar mevcut duruma anlık bir tepkiden ziyade geleceğe dönük bir hamle gibi. Son yaşananlardan sonra birçok emekli Amerikalı ve İngiliz askeri veya istihbarat danışmanıyla özel personelin ne kadar yetersiz kaldığı gün yüzüne çıkmış. Hal böyle olunca Körfez ülkeleri rotayı Pakistan, Mısır ve Türkiye gibi ülkelere çevirdi. Avrupa'da açılacak pozisyonların büyük kısmı ise yine mühendisler ve sistem uzmanları için planlanacak. Körfez'in birinci önceliği kesinlikle savunma. Çünkü sistemlerindeki o ciddi eksikliklerin fena halde farkına vardılar. İkinci öncelikleri ise hava gücünün lojistik ve bakım kısmıyla operasyonel tecrübesi olan sınırlı sayıda pilot bulmak. Bu arada İran saldırılar yürütürken Körfez Amerika'ya olan güvenlik bağımlılığını sorguluyor. Amerikan drone ve füze önleyici sistemleri Körfez'de işe yaradı yaramasına ama İran saldırıları ve misilleme darbelerini Körfez'deki müttefiklerin yemesi güvenlik şemsiyesine duyduğu güveni epey sarsacak gibi. Trump'ın Riyad'da petrol ve gaz zengini bölge şehirlerinin o parlak harikalarını öve öve bitiremediği konuşmasının üzerinden daha bir yıl bile geçmedi. Şimdi ise İran'ın drone ve balistik füzeleri tam da o gökdelenleri ve onları inşa etmeyi sağlayan enerji altyapısını vuruyor. Ummanlı siyaset ve güvenlik uzmanı Abdullah Babut, onlara yardım etmeyen müttefikleri Amerika'nın ne kadar güvenilmez olduğunu gözler önüne serdiğini söylüyor. Babut ayrıca sadece Umman'ın değil, diğer Körfez yönetimlerinin de Amerika'nın bölgede izlediği bu yoldan hiç memnun olduğunu sanmadığını belirtiyor. Aslında Körfez ülkelerinin Amerika'nın güvenlik sözlerinden şüphe duymaya başlaması ta 2019'a dayanıyor. Hatırlarsınız, o dönem İran, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırmıştı. Trump yönetimi kılını bile kıpırdatmamıştı. Benzer bir durumu Biden döneminde de gördük. Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdığında Amerika yine tepkisiz kalmıştı. Arabistan ve Emirlikler de gidip İran'la o gergin aralarını düzeltmeye çalıştı. Arap krallarının kafasında şu vardı: İsrail veya Amerika komşuları İran'la savaşa girerse iyi tuttuğumuz diplomatik ilişkiler sayesinde bu işten yara almadan sıyrılırız. Ama İran'ın son saldırılarıyla birlikte bu umutlar kelimenin tam anlamıyla kül oldu. İşin ilginç yanı Körfez ülkeleri Amerika'daki onca yatırımlarını veya Trump ailesiyle olan ticari bağlarını da kullanamadılar. Ne savaşı engelleyebildiler ne de kendilerine ekstra bir koruma sağlayabildiler. Kuveyt Üniversitesi'nden uzman Badir Es-Seyf Middle East Eye'a diyor ki, bu savaş Amerika'nın güvenlik ortaklığına ne kadar güvenebileceğimiz konusundaki şüphelerimizi pek değiştirmedi aslında. Zaten son 10 yılda yaşananlar bu güvenlik garantilerini çoktan tartışmaya açmıştı. Ama sonuçta dünyanın bir numaralı askeri gücünden bahsediyoruz ve Körfez ülkeleri henüz o stratejik bağımsızlığa ulaşabilmiş değil. Hatta şunu da savunuyor: sağlam ve bağımsız bir yol çizene kadar elimizdekiyle, yani Amerika'yla ve bu yönetimin çelişkileriyle çalışmaya mecburuz. Uzmana göre çözüm aslında İran'ın kendi ürettiği balistik füzeler ve dronlarla başardığı şeyde gizli olabilir. Yani kendi göbeğini kendin kesmek. Bu savunmada bağımsız olma sevdası zaten savaştan önce de Suudi Arabistan'la Amerika arasında kanayan bir yaraydı. Hatta Riyad'daki karar alıcılara yakın isimlerin Türkiye ile ortak savaş uçağı üretmeyi konuştuğunu söylemesinin sebebi de tam olarak bu. Tüm bu tabloya şöyle geniş bir çerçeveden bakınca işin içindeki o büyük ironi insanı gerçekten hayretler içinde bırakıyor. Ukrayna yıllardır kendi gökyüzünü Rus füzelerinden savunmak için Amerika'dan yardım talep edip durdu. Ama işin geldiği son noktaya bakın ki şimdi kalkıp bölgede Amerika'ya yardım ediyor ve müttefiklerini kurtarmaya çalışıyor. Ми, як українці, ходили по всьому світу і просто просили будь-які рішення, які можуть допомогти нам закрити небо. І зараз ми отримали просто в один день абсолютно іншу ситуацію, коли тепер всі прийшли до нас за нашою експертизою. Це велика шана і повага до всіх наших сил безпеки і оборони, що саме їхня експертиза і їхній досвід стали
вагомими не тільки в розрізі України, але й в розрізі майже всієї світової безпеки. Hele Trump'ın içine düştüğü şu durum. Daha düne kadar Zelenski'yi yerden yere vurur, onu barış masasında Putin'den bile büyük bir engel olarak görürdü. Şimdi mühimmat krizine girip eli kolu bağlanınca zamanında burun kıvırdığı adamın drone tecrübesine ve uzmanlarına resmen muhtaç kaldı. Körfez cephesi içinse bu savaş tam anlamıyla sert bir uyanış oldu. Milyarlarca dolar akıtıp güvendikleri o Amerikan şemsiyesinin işler ciddiye bindiğinde nasıl delik deşik olduğunu en acı yoldan tecrübe ettiler. Parayı bastırıp güvende kalma devri yavaş yavaş kapanıyor. Kendi göbeklerini kendi kesmeleri, Türkiye gibi ülkelerle masaya oturup ortak üretimlerle kendi stratejik bağımsızlıklarını kazanmaları onlar için artık bir seçenekten öte mecburi bir istikamet gibi duruyor.